Herkese merhaba. Tamamdır. Hadi bu konuya derinlemesine dalalım. Bugün hepimizin bildiği, içinde yaşadığı ama sınırlarının nadiren sorguladığı bir gerçekliği, kendi 3 boyutlu dünyamızı aşıp şu gizemli 4. boyutun şifrelerini çözeceğiz. Bu görsel anlatımız boyunca karmaşık fizik ve geometri kuramlarını adım adım parçalarına ayıracağız. Hazırsanız algı kapılarınızı sonuna kadar açın çünkü boyutlar arası yolculuğumuz başlıyor. Bu soruyu ilk duyduğunuzda muhtemelen yok artık, imkansız bu diyorsunuz. Düşünsenize, kilitli, çelik bir kasa var ve kapağını açmadan, duvarını delmeden içindeki nesneyi görmek, hatta ona dokunmak istiyorsunuz. Kulağa ucuz bir sihirbazlık numarası gibi geliyor değil mi? Ama size bir sır vereyim. Bu akıl almaz imkansızlık, bu incelemenin sonuna geldiğimizde sizin için tamamen mantıklı ve çözülebilir bir hale gelecek. Bölüm 1. Boyut 0'dan 3'e. 4. boyutu anlamak için önce en temele inmemiz lazım. Hani şu iç içe geçen matruşka bebekleri vardır ya, işte boyutlar da tam olarak öyle inşa edilir. Sıfırdan başlayalım, boyutsuz, sadece tek bir konumu olan 0. boyut, yani bir nokta. Şimdi bu noktalardan sonsuz tanesini yan yana dizdiğinizi hayal edin. Ne oldu? 1. boyutu, yani bir çizgiyi elde ettiniz. Sonra bu çizgileri alıp yan yana dizmeye devam ederseniz 2. boyuta, yani düz bir kareye ulaşırsınız. Ve o kareleri alıp üst üste sayfa sayfa yığdığınızda tada! İşte karşınızda içinde yaşadığımız 3. boyut, yani bir küp. Kural aslında inanılmaz basit. Her yeni boyut bir öncekinin tamamen dışına, ona dik yeni bir yöne doğru hareket etmesiyle oluşuyor. Bölüm 2. Zaman artı 1. Boyutlardan bahsederken zaman kavramı genelde hemen masaya yatırılır. Neden derseniz, uzayda bir nesnenin yerini tam olarak bulmak istiyorsanız sadece nerede olduğunu değil, ne zaman orada olduğunu da bilmek zorundasınız. Bakın, okyanusta giden bir geminin yerini belirlemek için enlem ve boylam, yani x ve y koordinatları yeterli. 2 boyut işimizi harika çözüyor. Ama havada son hızla giden bir uçağın yerini bulmak istiyorsak işler değişir. Buna yüksekliği, yani z koordinatını da eklemeliyiz. Peki ya o uçağı bir füzeyle vurmak istiyorsak? İşte o zaman 3 mekansal boyut yetmez. Füzenin ve uçağın tam olarak aynı anda aynı yerde buluşması için zaman, yani t koordinatını da kusursuz hesaplamalısınız. Zamanlamayı tutturamazsanız uzayda aynı noktada olsalar bile füze uçağı ıskalayacaktır. Yani zaman, fiziksel gerçekliğimizin o vazgeçilmez artı bir boyutudur. Bölüm 3. Akıl almazı hayal etmek. Fakat bugün zamanı şöyle bir kenara bırakıp işleri gerçekten tuhaflaştıracağız. Tamamen mekansal, içinden geçilebilecek, dokunulabilecek 4. bir yön hayal etmeye çalışacağız. En, boy ve yüksekliğe dik olan yepyeni bir yön. Biliyorum beyniniz şu an bu fikre direniyor. Neden bu kadar zorlandığımızı anlamak için sizden ufak bir şey isteyeceğim. Lütfen bir an için gözlerinizi kapatın. Kırmızıyı, maviyi, sarıyı unutun. Gökkuşağında olmayan, doğada hiç görmediğiniz tamamen yepyeni bir renk hayal etmeye çalışın. Edemezsiniz değil mi? Ne kadar denerseniz deyin, zihniniz daha önce bildiği renkleri birbirine karıştırmaktan öteye gidemiyor. Çünkü biyolojik donanımımız ve tecrübelerimiz deneyimlemediğimiz şeyleri görselleştiremez. Tıpkı yeni bir rengi hayal edemediğimiz gibi algılarımız 3 boyuta kilitlenmişken 4. bir mekansal yönü gözümüzde canlandırmamız da resmen imkansız. Şimdi bu kısımla ilgili gerçekten çok ilginç olan şey şu. Çoğumuz filmlerden falan Tesseract veya hiperküp şeklini biliyoruz. Hani şu iç içe geçmiş, sürekli dönen o karmaşık animasyonlar var ya, muhtemelen 4. boyut işte bu demişsinizdir. Aslında hayır, kesinlikle değil. Bu şekil 4. boyutun kendisi değil. Sadece ama sadece 4 boyutlu bir küpün bizim 3 boyutlu dünyamıza düşen gölgesidir. Tıpkı elimizin duvarda düz bir gölge yaratması gibi Tesseract da üst bir gerçekliğin bizim algılayabileceğimiz seviyeye sıkışmış basit bir iz düşümünden ibaret. Bölüm 4. Sagan'ın düz dünya analojisi. Peki 4. boyutu gözümüzde canlandıramıyorsak onu nasıl anlayacağız? Ünlü gökbilimci Carl Sagan'ın o meşhur analojisine başvuracağız. Üst bir boyutu anlamanın en iyi yolu önce bir alt boyuta inmektir. Sadece sağ sol ve ileri gerinin olduğu, yukarı kavramının hiç var olmadığı 2 boyutlu düz bir kağıt evren düşünün. Orada yaşayan düz bir çembere biz kendi 3 boyutlu evrenimizden, yani yukarıdan seslenirsek ne olur? O evrende yukarı diye bir yön olmadığı için çember bizi kesinlikle göremez, sesimizin kaynağını bulamaz, sesi kelimenin tam anlamıyla kendi kafasının içinden geliyormuş gibi duyar ve muhtemelen çıldırdığını düşünür.
Asıl can alıcı nokta burası. O 2 boyutlu çemberi kağıttan tutup yukarı doğru bizim 3 boyutlu dünyamıza kaldırırsak ne olur? Çember hayatında ilk defa kendi evrenine tepeden bakar. Artık o kağıdın üzerindeki kapalı odaların içini, duvarların arkasını ve hatta kilitli kasaların içini dışarıdan bir gözle hiçbir engel olmadan görebilir. Dahası 2 boyutlu arkadaşlarının sınırlarını aşıp onların doğrudan iç organlarını bile izleyebilir. Düşünsenize, alt boyutlar için adeta tanrısal bir yetenek bu. Şimdi aynı mantığı bizim için, yani bir boyut yukarıya taşıyalım. 4 boyutlu bir varlık bizim 3 boyutlu dünyamıza parmağını sokacak olsaydı biz ne görürdük? Tam bir parmak göremezdik. Sadece havada beliren, sürekli büyüyüp küçülen, şekil değiştiren 3 boyutlu etten kesitler görürdük. Peki ya biz 4. boyuta çıkabilseydik? İşte ilk baştaki o kilitli kasa sorusunun cevabı burada. Biz 4. boyuta çıkabilseydik, 3 boyutlu kilitli bir kasanın içini kapağını hiç açmadan görebilir, nesneyi 4. boyut üzerinden çekip dışarı çıkarabilirdik. Hatta insan bedenlerinin içine cerrahi müdahale yapmadan dokunabilirdik. Nasıl, aklınız uçtu Billy? Bölüm 5. Video oyunları aracılığıyla 4. boyut. Bütün bunlar zihninizde biraz soyut kalmış olabilir, hiç endişelenmeyin. Modern video oyunları bu algı sınırlarımızı zorlayan kuramları harika bir şekilde görselleştiriyor. Mesela 4D Toys isimli oyuna bir bakalım. Oyunda 4 boyutlu nesneler bizim 3 boyutlu oyun alanımızdan geçerken inanılmaz anormallikler yaratıyor. Cisimler sıradan durmuyor, havada gizemli bir şekilde asılı kalıyor, aniden gözden kayboluyor ve bam, başka bir şekilde tekrar beliriyor. Bizim için bir oyun hatası veya sihir gibi duran bu şey aslında o nesnenin sadece kendi 4. boyutunda sıradan bir şekilde hareket etmesinden ibaret. Biz sadece onun 3 boyutlu dilimlerinin geçişini izliyoruz. Bir başka oyun olan Miegakure ise olayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Oyunda aşılmaz, devasa 3 boyutlu kalın bir duvarın arkasında sıkışmış bir karakteri kurtarmanız lazım. Duvarın üzerinden atlayamıyorsunuz, etrafından dolaşamıyorsunuz ama tek bir tuşa basıp 4. boyuta adım attığınız an duvar o ekstra boyutta hiçbir engel teşkil etmediği için sadece yanından yürüyerek geçiyorsunuz. 3 boyutlu bir gözlemci sizi izliyor olsa az önce taş duvarın içinden resmen hayalet gibi geçtiğinizi sanır. Oysa siz sadece 4 boyutlu mekanda duvarın etrafından yürüdünüz. Hepsi bu. Ve bu da harika bir şekilde şunu gösteriyor. Bölüm 6, 4. boyutun ötesi. Az önceki oyunlar bize çok net bir şey söylüyor. 4. boyut sadece zihnimizi zorlamak için uydurulmuş havalı bir zeka oyunu falan değil. Modern fizik teorileri evreni açıklarken zaman zaman bizim bu 3 boyutlu dünyamızın sınırlarına tosluyor. Bakın, bugüne kadar 4. veya daha üst bir mekansal boyutun varlığını kanıtlayan somut bir fiziksel delil bulamamış olabiliriz. Ancak evrenin en temel kurallarını açıkladığımız o devasa denklemler var ya, masaya fazladan boyutlar koymadan bir türlü çözülmüyor. Fiziksel olarak henüz ispatlanmamış olabilirler ama matematiksel olarak onlara kesinlikle muhtacız. Örnek vermek gerekirse, fizikte her şeyin teorisi olmaya en yakın aday olan sicim kuramı veya M kuramını düşünün. Bu teorilerdeki o karmaşık matematiğin tutarlı bir şekilde çalışabilmesi için tam 10 hatta 11 boyutlu bir evren modeline ihtiyacımız var. 11 boyut! İnanılmaz gerçekten. Geriye kalan bu ekstra boyutların uzayın dokusunda o kadar küçük bir şekilde kendi içlerine kıvrılmış oldukları düşünülüyor ki onları şu anki teknolojimizle algılamamız kesinlikle mümkün olmuyor. Ama matematiğe sorarsanız hepsi tam orada bir yerlerde. Yani buradaki asıl kritik nokta şu: kendi algı sınırlarımız evrenin gerçek sınırları olmak zorunda değil. Tıpkı o kağıt üzerindeki düz dünyanın ötesinde var olan, bizim dünyamızı hayal edemeyen 2 boyutlu çember gibi bizler de hemen yanı başımızda duran devasa bir gerçekliği sadece o yöne bakacak donanımımız olmadığı için göremiyor olabiliriz. Uzayın o gizli kıvrımlarında kim bilir daha keşfedilmeyi bekleyen ne harikalar yatıyor. Bir dahaki sefere kilitli bir kasaya baktığınızda bir de 4. boyuttan bakmayı düşünün. Bu görsel anlatımımızı izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde algılarımızı zorlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.